Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz bebek jilesi. Şimdi buna öreceğiz birlikte. Zara modeli deniyor ama bizim yıllardır ördüğümüz klasik anlamda bir jile modeli. Büyüğünü örersiniz, küçüğünü örersiniz, daha küçük bebekler için de örebilirsiniz. Ben 3 yaş için ördüm. Ve ölçüye göre ördüm. Torunum için örmek istedim bunu. Renklerini de kendileri belirlediler. Harika bir elbise oldu gerçekten. İstediğiniz ebatta örebilirsiniz. Ölçülerinizi kendiniz ölçeceksiniz. Askı ne kadar olacak, roba ne kadar olacak ve ne kadar uzunlukta istiyorsanız. Zaten bunları videoda hepsini anlattım. Düz bir zemin, işlemeye çok müsait bir zemin. Bunu çiçekler, başka çiçekler, hayvan figürleri, çeşitli örgülerle, işlemelerle çeşitlendirebilirsiniz, detaylandırabilirsiniz. Gerçekten güzel bir elbise oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım benim gibi keyifle örersiniz. Kolay gelsin. Böyle bir ip kullandım. Yaz için güzel bir ip. Hem ince hem dökümlü. Şöyle bilgilerini göstereyim. %55 koton, %45 akrilik, 50 gram, 160 metre. Tığ numarası da 2,5 milim. Güzel ip gerçekten. Zaten ince olması, yazlık olması tercih sebebimiz olması gerekiyor. Malum sıcak aylarda giyiliyor çünkü. Şimdi önce şu ölçüleri de göstereyim. Ben bunu kendi torunuma örüyorum. Beden genişliğini, kol altına kadar olan mesafeyi ve elbisenin tüm mesafesini ölçerek böyle bir şema oluşturdum. 26 bedenin yarısı 52 santim olacak tamamı. Yani öreceğimiz zincir sayısı 52 santim olacak tamamı. Yuvarlak bir şekilde örüyoruz. Koltuk altına kadar 34 santim örüyorum. Sonrasında robo kısmı ve 44-45 santimde elbisenin tamamı. Torunum biraz zayıf fakat boyu uzun. Ben de ölçüsünü ona göre aldım. Zaten örgü elde örülen her şey çok özeldir, kişiseldir. Ördüğümüz kişinin ölçülerine göre ördüğümüz için konfeksiyon şeklinde düşünmeyin. Hani kaç beden yapıyorsunuz, kaç zincir çekersem şu bedene ulaşır diye soruyorsunuz ama örgü öyle bir şey değil. Kendi bedeninizi ya da kim giyecekse onun bedenini ölçerek örüyoruz. Yani 40 bedendir fakat göğüs kısmı çoktur. Biz bu örgüyü ona göre öreriz. Kalça kısmı dardır, ona göre öreriz. Yani tamamen alacağımız ölçülere göre ilerlediğimiz için şu alacağımız ölçü tablosu bizim örgü yolumuz olacak. Biz bunun üzerinden öreceğiz. Bunu belirledikten sonra örgü daha kolaylaşacak. Şimdi şu ölçü üzerinden örmeye başlıyorum. Yani 52 santim zincir çekmem gerekiyor ve 52 santim eninde şöyle yuvarlak bir örgü oluşturacağız şimdi. Ben kaldırayım ve 120 ilmek çekiyorum zinciri. Ne çok bol ne çok sıkı, normal ördüğümüz şekliyle 120 ilmek zincir çekiyorum. Sonrasında şöyle zinciri düz tutarak döndürmeden iki ucunu birbirine ekliyoruz ilmek kaydırarak. 2 zincir. Bu trabzan değil. Aynı ilmeğin içine şimdi trabzan örüyorum. Bir tane trabzan ördük. Yanına ikincisi ve her zincirin üzerine bir tane ikili trabzan örüyoruz.
Sıra sonunda şuradaki ilk trabzana zinciri saymıyoruz. İlk trabzanın üzerine sırayı ilmek kaydırarak bağladım. Gene 2 zincir, gene aynı ilmeğin içine şimdi trabzanı örüyorum. Trabzan görüntüsüyle zincirin görüntüsü tam birbirine örtüşmüyor. Yani trabzanlar daha kalın, zincir her zaman biraz ince kalıyor. Bu da ek yerini biraz belli ediyordu. Bu şekilde çalışarak iki trabzanı, bitiş ve başlangıçtaki trabzanı daha birbirine yakınlaştırarak arada 2 tane zinciri bırakırsak şurada ek yeri daha kamufle oluyor, daha az görünür oluyor. O yüzden bu şekilde çalışmak daha güzel sonuç veriyor. Şimdi aynen bu iki sırayı ördüğüm gibi 34 santim olana kadar hiç arttırmadan, eksiltmeden devam ediyorum. 34 sıra ördüm ve 34 santime ulaştım koltuk altına kadar. Şöyle hemen ölçüyü vereyim. Yani bu fikir olması açısından tam 34 santim. Eni 26 santim. İstediğim ölçüye ulaştım. Ve koltuk altına kadar 34 santim ördükten sonra şuradaki roba kısmını ördüm. Göğüs kısmını, verev olan. 120 trabzanla başlamıştık. 60 arka, 60 ön için. Şurası ek yeri. Onu arka ortaya getirdim. Buradan itibaren 25 tane trabzan saydım ve iğneyi geçirdim araya. Buradan aynı şekilde 25 tane. Yani burada 50 tane trabzan var. 50 de burada. Kalan 20 trabzanda 10 burada, 10 burada koltuk altında. Şuraya iğneyi taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 arka için, 5 tane de ön için trabzan bırakıyorum. Toplam 10 tane. Yani 10'ar tane koltuk altında. Burada 50 tane. Ön tarafta da 50 tane trabzan sayısı var. Toplam 120 tane. Bu ön parçayı nasıl ördük? Hemen şimdi aynı örgüyü arkaya da örüyoruz. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Bu arada hemen iğnenin yanındaki trabzanın üzerine ipi bağlayalım. 1, 2, 3 zincir yanına ve her trabzanın üstüne bir trabzan örerek diğer işaret iğnesinin olduğu yere kadar devam ediyorum. Şimdi bir üst sıraya 2 zincirle çıkıyoruz. Bu zinciri trabzan olarak ama yarım trabzan olarak kabul edelim. Yarım örülmüş bir trabzan olarak ve yanına ikisini birden alıyorum. Şimdi burada bir tane eksiltmiş oldum. Bir tane iğne de hemen takalım. Yeni başlayanlar için bu çok kolaylık oluyor. Şu bir tane, yani 2 tane trabzanı bir tane ördük şurada ve devam ediyorum diğer başa kadar. Sadece trabzanlarla. Sıra sonunda 1 ve 2 trabzan var. Bir tane alıyorum, bekletiyorum. Sonra 3 zincirle çektiğim trabzanın üzerine alıyorum ve sonra ikisini birden topluyorum. Burada da bir tane eksiltmiş olduk. 2 zincir
bir üst sıraya. Gene bunu yarım trabzan olarak görüyoruz. Yanındakine ve ikisini birden alıyoruz. Oraya da bir iğne koyalım. Kolaylık olması açısından. Ve trabzanlarla devam ediyorum. Sıra sonunda 2 tane trabzan bekletiyorum. Eksiltme yaptığımız ilmeğin içine de ve topluyorum. Gene 2 zincir bir üst sıraya, yanındaki ilmeğe ve ikisini birden alıyorum. Bir tane daha eksilttim. Gene trabzanlarla devam ediyorum. Sıra sonunda gene bekletiyorum. Topluyorum. Sonra gene 2 zincir. Bunu yarım trabzan olarak görüyoruz. Yanındaki trabzanın üzerine ve ikisini birden alıyorum. Ve her seferinde birer tane eksilterek 10 sıra örüyoruz. Elbisenin çiçeklerini tamamladım. Bir tane bıraktım. Onu da videoda birlikte yapacağız. Bir tane askısını ördüm. Şimdi ikinciyi örüyoruz ve kenar örgüsünü tamamlayacağız. Gene basit bir örgü. Askı ölçüsüne göre öreceksiniz. Tamamını ölçerek yapıyoruz çünkü. Önce bir şablonu çıkartıyoruz. Ondan sonra o şablonun üzerine o ölçülere göre örüyoruz. Buradaki bendeki ölçüde 8-9 santim kadardı askı uzunluğu. Yani 20 zincir yeterli oldu. Şuradan 1, 2, 3. trabzana bir sık iğne yapıyorum. Ve üzerine 20 zincir. Karşı gene 1, 2, 3. zincire sık iğne ile bağlıyorum. Dönüyorum. Şuraya bir tane sık iğne. Sonra sondaki trabzana üzerine alıyorum ve her zincirin üzerine yarım trabzan örüyoruz. Yani bir kere doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Sık iğneden tek farkı üzerine dolayarak ilmeği almak. Bu da yarım trabzan oluyor. Bu 20 zincirin üzerine yarım trabzan örüyoruz. Tamamını. Son yarım trabzanı şurada başlarken ördüğümüz sık iğnenin üzerine de örüyoruz. Şurada aralık kalmaması için ve askıyı sondaki, yani arada bir ilmek bırakıyoruz, diğerine şöyle 1 2 3 üzerinden 3 trabzan üzerinden örmüştük askıyı. Sondakine
ilmek kaydırarak bağlıyoruz. İpi hiç koparmadan kenar örgüye başlıyorum. Hemen bir zincir çektim ve aynı ilmeğin içine bir tane sık iğne. Sonra yanındaki trabzanın içine bir tane. Şöyle örgünün içine bir tane. 3 tane oldu. 2 zincir. 2 tane ip alıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Tomurcuk. Sonra şu trabzanların arasına bir tane. İkinci trabzan da burada. Ondan sonraki trabzan. Ama aradaki şu örgünün içine de bir tane. 2 trabzanın arasına 3. Her 3 sık iğneden sonra bir tane tomurcuk. Son ördüğüm sık iğnenin 2 tane ipini alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Sonra yine aradaki örgüye bir, trabzanın içine arasına bir, gene örgüye üçüncü. Gene 2 zincir, trabzanların arasına, örgünün içine, trabzan arasına 3 tane. 2 zincir, bir tomurcuk. Bu şekilde aynı örgüyü askının da etrafına örerek tamamladım. Sonra ipi şuradan bağladım ve aynı örgüyü tekrar örerek şu yaka kısmını tamamlayacağım. Askıdaki görüntü bu şekilde. Şöyle kırmızıda tutayım. Her üçüncü sık iğnenin üzerine bir tomurcuk. Evet, yakayı, kol oyuntularını ve eteği aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi burada bir tane çiçek deseni kaldı, papatya deseni. Onu şimdi hep birlikte yapalım. Nasıl yerleştirdim? Şöyle 2 tane robaya, sonra 3 tane, sonra gene 2 tane, sonra 3 tane ve 2 tane olarak yerleştirdim. Siz de istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz desenleri. Daha az papatya da yapabilirsiniz. Daha çok da yapabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Şimdi iğneye beyaz ipliği şöyle geçirdim ve uçlarını aynı hizaya getiriyorum. Bu desenleri yerleştirirken şu iğneleri kullandım önce. Sonra iğnelerin üzerine papatyaları işledim. İpi alttan alıyorum. Şöyle biraz bırakıyorum bağlayıp kapatmak için. Şimdi buradan 1-2 atlıyorum. Şöyle trabzanların içine değil, şöyle örgünün içine batıyorum ve aynı noktadan çıkıyorum. İpi çok düzenli bir şekilde yerleştirelim.
Sonra tekrar aynı şekilde bir yaprağı ördüm. Sonra şu buradan buraya iniyorum. 1 2 3 4 birbirine eşit olması gerekiyor uzunlukları. Hiç sıkmayın örgüyü, bol bırakın. Sonra gene bir kere daha aynı noktaya birisi bol kaldığı zaman hemen çekin ve aynı hizaya getirin. Sonra şöyle geliyorum. Gene dördüncü yaprağı bir kere daha şöyle geliyorum. 1 2 şöyle, pardon, 1 2 şu şekilde şimdi şuradaki sıradan şuraya iniyorum. Şuraya bir kere daha beş tane oldu. Bir de şu araya şöyle uzunluklar aynı oluyor. Dördüncü trabzana bir kere daha batıyorum. Şöyle sırayı tamamlıyorum. Buradaki ipleri birbirine düğümleyerek sıkılaştırıyoruz. Çok sıkmayın. Bu taraftan bir sıkışıklık olmasın, örgüyü toplamasın. Bağlıyoruz buradan. Çok sıkı yapalım, açılmasın. Bir daha. İyice sıktıktan sonra kesiyoruz. Şöyle yerleştirelim iyice. Şimdi sarı iple tomurcuğunu yapalım. Bu da rokoko denen bir teknik. Sadece tohum tekniğini uygulayacağız. Bu da farklı bir örgü, işleme çeşididir. Çok güzel güller, çiçekler örülüyor. Şimdi ufak bir ip kullanıyorum. Gene aynı benzer ipin, daha doğrusu aynı marka değil ama birbirine çok benzeyen ipleri kullanıyorum. Gene yaz için olan ipler. Şöyle biraz kırmızı örgüden alıyorum. Tam ortaya, şuraya batmıyorum, ortaya. Şöyle kırmızı örgüye batıyorum. Kenarda kalıyor ip hafiften.
ipi aldım. Şurada da biraz bıraktım. Gene bağlamak için. İğnenin üzerine 6-7 tane sarın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi iğneyi gene karşı tarafa hafif kırmızı örgüye doğru şuradaki ipi de çekersek biraz tam oturttuk. Bakın tomurcuk tam oturdu üstüne. Çok güzel oldu gerçekten. Bu tomurcuklar yakıştı. Şimdi hemen kesip gene aynı şekilde sıkı sıkı bağlıyoruz. Bir daha. Şimdi iyice sıkabiliriz. Ve kesiyoruz. Yaprakları birbirine gayet eşit. Tomurcuğu da tam yerinde. Evet, bu şekilde elbiseyi bitirmiş olduk. Çiçeklerini dediğim gibi istediğiniz şekilde üzerine serpebilirsiniz. Daha az papatya, daha çok papatya, nasıl istiyorsanız öyle örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değen örgülerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.